Baran, ders fena bugün kardeşim. Konumuz evlilik. Düşündüm, dedim ki Ahmet, bu boşanmaların en büyük sebebi nedir dedim. Meğer evlilikmiş abi. Bir insan hayatını çok ciddi manada etkiliyor yani. Evlilik dediğin 10.000 tane bağı var. Ama sen rızayı ilahi istikametinde bu evliliğinin başlangıcını ve devamını sürdürmezsen işin neticesi çok fena bir dolanmaca varıyor abi. Benim aklıma şöyle bir hadise geliyor. Pirus diye bir zafer var tarihte. Bu Romalılar Fatih Yunanlılara saldırınca bir tane Yunan kral var Pirus diye. Bu adam 10.000 tane askeri var. 10.000 askeriyle çöküyor Romalılara. Şimdi bu hadiseyi özelleştiren şey nedir Baran? 10.000 askeriyle çöküyor ve işin sonunda sadece 15 kişi kalıyorlar Fatih. Ve tarihte bu olaya da zafer ismi veriyorlar, yani Pirus zaferi diyorlar. Şimdi biz evliliğimizi başlangıçta Allah'ın rızası istikametinde yapmayınca bir insanın 10.000'lerce bağı olan bir evlilik, sosyal yaşamın evlilikle alakalı, ahiret yaşamın evlilikle alakalı, çevren, iç huzurun, öyle değil mi Kaan abi? İçtimai hayatın, çocuklarının ahlakı, namaz kılıp kılmaman bile birçoğu zaman evlilikle çok bağlantılı, müteallik oluyor. Sen 10.000 tane bağı olan bir meseleye böyle bodozlama dalınca, hiç Cenab-ı Allah burada ne demiş, Resulullah acaba bize neler önermiş diye dalınca abi, 10.000 tane bağdan 15 tane bağ ile evliliğin devam ediyor ve sen hala bunu zafer olarak görebiliyorsun. İşin burası çok tehlikeli oluyor. Biz şimdi abi sosyal medyadan bazı kardeşler yazıyor, yani bazı sorunları oluyor. Mesela bir tanesi yazmış, işte eşimle şu sorunum, bu sorunum, böyle problem, şunun var falan. Dedim yahu kardeşim, sizin eşinizle ortak özelliğiniz nedir dedim. Aynı gün evlendik dedi. Yani başka bir ortak özelliği yok abi. Şimdi bak, şu mantıktan bir düşünelim. Bedir abi, sevdiklerimiz öldüğünde sevme kabiliyetimiz ölmüyorsa demek ki bu filmin devamı var. Yani 30, 60, 40, 50 yıl geç. Bu işin bir sonsuza bakan yanı var. Ve madem o sevme kabiliyeti ölmüyorsa kalbimizi an ve an sevgiyi yaratan bir zat var. Ama soru şurada. Biz acaba o zatın rızasına göre davranışlarımızı, evlilik hayatımızı kurabiliyor muyuz? Şöyle bir şey var. Bunları yapmamız gerekiyor mu? Sebepleri kullanmamız gerekiyor mu? Yoksa sebepleri kullanmadan ben bu köşede oturursam sevdiğim gene beni gelip bulacak mı? Yani soru şu, evlilik kader midir? Bak, neden bu çilelere giriliyor? Neden bu sıkıntılar çekiliyor? Evlilik kader midir? Yani ben hiçbir eylemde bulunmadan Allah çat diye önüme mi getirecek? Yoksa ben böyle sebepleri kurcalayınca, koşturunca mı bu iş olacaktır? Sorumuz bu. Neymiş sorumuz? Evlilik kader mi? Bugün Kadir bunu işleyeceğiz ama senden geçti artık, 31 yaşında adamsın. Abi, evlilik kader midir? Şimdi bu konuya girmeden önce 3 tane kavram var kader konusu üstünde. Önce bu kavramlarda mutabık kalmamız lazım. Ali, birinci kavramımız ezel kavramı. Bak abi, ezel mazi silsilesinin, geçmiş zamanın bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Bizde ezel nasıl biliniyor abi? O diziden de dolayı. Böyle eski zaman diye biliniyor. Ezel eski zaman demek değil. Peki üstadım ne demek? Belki ezel, mazi yani geçmiş ve hal yani şimdiki zaman ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar, bir ayine misaldir. Bak şimdi abi ne demek istiyor? Şimdi bu ezel ne demek? Ezel geçmişin önceli mi demek kardeşim? Öyle değil. Bak ne diyor Furkan? Ezel maziyi, şimdiyi ve geleceği aynı anda içine alır diyor. Bak şimdi abi, ben şimdiki zamanda ne yapıyorum? Kitap okuyorum Kaan abi, tamam mı? Gelecek zamanda ne yapacağım abi? Su içeceğim gelecek zamanda. Geçmiş zamanda da abi ben telefonla konuşmuşum. Geçmiş zaman telefonla konuşmam, şimdiki zaman kitap okumam, gelecek zamanda benim su içmem. Şöyle bir tane ayna tutsam abi. Bu aynaya şuradan baktığında dikkat edin, sadece kitabı, yani şimdiki zamanı gösteriyor. Ben bu aynayı biraz daha yukarı çevirdiğimde bunun alış açısı biraz daha değişecektir. Ve geçmiş zamanın, telefon konuşmamın bir kısmını, gelecek zamanın, su içmemin bir kısmını ve şimdiki zaman hal olan anın bütün hepsini kapsamaktadır. Peki ben bu aynayı alsam, sonsuzluk makamı olan ezeliyet noktasına götürsem, geçmiş zamanın doğrultmanı, şimdiki zamanın doğrultmanı ve gelecek zamanın doğrultmanı paralel doğrulardır. Doğru mu Kaan abi? Peki paralel doğrular nerede kesişir?
sonsuzda kesişir. Demek ki ben bunu sonsuz bir noktaya çıkardığımda sonsuzda geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman hepsi sadece bir nokta gibi gözükeceğinden orada zaman ve mekan mevhumları yoktur. Ezel geçmişin öncesi demek değil, 3 vakti birden ihata etmek demektir abi. Önce ezelde anlaşalım. Anlaştık mı kardeşim? İsim neydi? Murat. Murat, ezelde anlaştık değil mi? Geçmişin öncesi mi demek? Değil. Geçmişi, geleceği, şimdiyi aynı anda içine almak demek değil mi? Eyvallah Murat. Öyleyse daire-i mümkünat içinde uzanıp giden zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip ona ezel deyip o ezel ilmine eşyanın tertip ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. İsim neydi kardeşim? Veysel. Veysel, ezelden ne anladın? Geçmiş mi demek ezel? Hayır. Geçmiş, şimdiki zaman. Bunların üçü de ezel. Bu tamam mıdır Veysel? Şimdi ikinci cümleye geçiyoruz. Hazır mısın? Birinci konu tamam mı abi? Problem var mı? Bunları çok bilmemiz lazım. Yoksa ilerleyemeyeceğiz. Bir, ezel. Ezel geçmişin öncesi değil, geçmiş gelecek şimdiki hali 3 anda kapsayan demek. 2. Kader ilim nevindendir. Ne dedi? İlim mi? Bir dakika, ilim bilmenin ünvanı demek değil mi? O zaman kader iş yapmaz mı? Evet kardeşim, kader iş yapmaz. Kader Allah'ın bilmesinin ünvanıdır. İcraat yapan kader lafzı değildir. Devamı çok ilginç. Kader ilim nevindendir. Kader iş yapıyor mu kardeşim? Neden? Çünkü o bir bilme ünvanı. Mesela ben şu an senin nasıl ayağa kalkacağını biliyorum değil mi? Bak sana iş yaptırabiliyor muyum? Yaptıramıyorum. Neden? O bir bilmenin ünvanı. Abi cümle çok önemli. Veysel ikinci bu cümleyi ezberleyeceğiz. Bir de ezeli ezberledik bak. Çok dikkat et. İlim maluma tabidir. İlim bilgi demek. Malum da bilinen demek. İlim maluma bağlıymış. Tekrarlar mısın Veysel cümleyi? İlim maluma tabi. Ne demek biliyor musun Veysel? Şu demek. Biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah bizim böyle yapacağımızı bildiği için böyle yazmıştır Seyit abi. Cümle tam oturdu mu? İlim maluma tabi. Bak şimdi abi bir örnek verelim tam otursun. Şimdi bak ben Bitlis'te bir matematik öğretmeni olayım. Bedir abi sen de benim talebem ol. Şimdi ben matematik ilmimle Bedir abinin matematiğinin berbat olduğunu biliyorum. Desem ki Bedir ben yarın seni imtihan edeceğim desem. Ama bak Bedir abi toplamayı yapamıyor. Psikolojik, sosyolojik olarak bakıyorum. Böyle haylaz bir insan. Ve bunu diyorum abi. Derken de hem de integralden yapacağım ha. Ve bunu derken abi deftere 0 yazıyorum. Bedir abi sen görmüyorsun bunu. Ertesi gün oluyor sınıfa geliyorsun. Ben Bedir abiyi imtihan ediyorum. Ve Bedir abi gerçekten de integrali bilemiyor 0 alıyor. Ben de desem ki yahu Bedir abi ben daha önceden sana 0 yazmıştım desem. Senin yüzünden 0 aldım diyebilir mi abi? Diyemez. Peki ben nasıl bildim 0 alacağını? Ben 3-4 tane kırık ilimle, matematikle, psikolojiyle, sosyolojiyle Bedir abinin o integrali yapamayacağını biliyorsam Cenab-ı Allah ezeliyet noktasında geçmişi, geleceği ve şimdiki hali aynı anda ihata eden ezeli ilmiyle senin bütün her şeyini biliyorsa senin gelecekte ne yapacağını bilmemesi abest olmaz mı kardeşim? Ama cümle çok önemli. Sen Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyorsun. Allah böyle yapacağını biliyordu ve bunun için böyle yazdı. Bak abi bir örnek daha verelim. Şimdi bak abi şurası otoyol olsa şuradan da 2 tane araba geliyor abi. Bunlar birbirini görmeden seyahat ediyorlar. Ben de en tepede bu 2 arabayı izliyorum abi. Şimdi ben yine matematikçi olarak bakıyorum. Şu araç saatte filanca kilometre hızla gidiyor. Bu araç da saatçe filanca kilometre hızla gidiyor. Aradaki mesafede filanca kilometre aydın. Ve bunlar birbirini görmüyor. Ben de tepeden bakıyorum Bedir abi. Ve diyorum ki bunlar 1 saat 32 dakika 47 saniye sonra çarpışacak diyorum. Bunu bilmek çok kolay değil mi? Yani bunun formülleri var. Çok kolay. Hızını bilirim, yolunu bilirim, hallederim meseleyi. Aradan abi 1 saat 32 dakika geçiyor ve bu 2 araba çarpışıyor. Ben kaza yerine gitsem Hikmet ve elimde bir kağıdı gösterip desem ki bakın bakın ben yazdım işte çarpışacağınızı. Ben yazdığım için çarpıştınız desem oldu mu Veysel? Olmadı değil mi? Ben ne yapmış oldum Kadir? Birkaç tanecik ilmimle çarpışacaklarını bildim. Eğer bak abi takla burada. Eğer Ersin burada mısın? Yok abi. Eğer benim yazdığımdan dolayı çarpışacak olsalardı ben şöyle de yazabilirdim Baran. Tam çarpışacak ya pamuk şekeri oldum. Tam arabalar çarpışacak ya pamuk şekeri oldu. Öyle bir şeyin imkanı var mı? Yok. Demek ki
Ben yazdım diye bunlar çarpışmadı. Ben çarpışacaklarını bildim ve bu yüzden yazdım. İlim, malumat abi bu demektir. Birinci kelimemiz neydi hatırlıyor musun? Ezeldi. Ezel oturdu mu kafada? İkinci kelimeyi hatırlıyor musun? İlim, malumat abi. Yani şu demek, biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah böyle yapacağımızı ezeli ilmiyle bildiği için böyle yazmıştır. İkinci kelime de tamam değil mi abi? Bir problem yok. Geçtik abi üçüncü hadiseye. Üçüncü hadise çok önemli geliyor bana. Üçüncü hadisemiz abi cüz'i irade. Cüz'i irade insanın hep karıştırdığı bir şey. Yani hani bu kader mahkumları falan var ya, yani Allah bana böyle yaptı falan diye çok ciddi bir günaha giriyorlar. Acaba burada cüz'i iradenin yeri nedir, durumu nedir bir bakalım abi. İrade-i cüz'iye-i insaniye ve cüz'i ihtiyaresi çendan zayıftır. Nasıl bir cüz'i irademiz var bizim Kadir? Zayıf. Yani nasıl yani? Basit bir şey bu. Nasıl basitmiş birazdan göreceğiz. Bir emre itibaridir. Fakat Cenab-ı Hak ve Hakimi mutlak o zayıf cüz'i iradeyi irade-i külliyesinin taallukuna bir şartı adi yapmıştır. Yani Cenab-ı Allah yaratacağı hadiselere bunları ne yapıyor? Basit bir şart yapıyor. Yani manen der. Bu cümle çok önemli. Ey abdim, kulum. İhtiyarınla, sen kendi arzun seçiminle hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Onur bak şimdi sen müsaitsin tamam mı? Böyle 50-100 katlı bir tane bina yapmışsın. Binaya da bir tane asansör koyuyorsun. Zemin kat giriş holü. Birinci kata yapıyorsun bir havuz. İkinci katta böyle arabaların olduğu güzel bir tesis. Üçüncü kat şöyle, dördüncü kat böyle, en son kata böyle yemekler böyle şatafat şöyle böyle. Eksi kata basınca da şöyle oluyor. Eksi 1'e bir basıyorum abi. Artı 100 derece sıcaklık. Eksi 2'ye bakıyorum 200 derece. Eksi 3'e basıyorum 300 derece. Gitgide pişiyorsun böyle. Sen böyle bir dizayn ve sistem kurdun. Benim burada katlara gidebileceğim tek iradem nedir? Asansörün düğmesine basmak. İşte buna cüz-i irade denir. Asansörün düğmesinde bastım 10. kata. 10. kattaki her şeyi ben mi yarattım? Hayır. Kapıları? Hayır. Masaları? Hayır. Kim yaratıyor? O binayı inşa eden yaratıyor. Aynen öyle de. Bu kainatı ve karşılaşacağınız bütün olayları yaratan Cenab-ı Allah'tır. Sizin burada bir cüz-i iradeniz vardır. Ne gibi Seydi abi? Asansörün düğmesine basmak gibi. Nasıl koca bir süte bir damla mürekkep atarsın ve bütün süt mürekkebin rengini alır. Aynen öyle de. Senin içeride cüz'i bir meyelanın, cüz'i bir isteğin vardır abi. Ve bu isteğin neticesinde ne oluyor? Cenab-ı Allah hadiseleri aynen öyle yaratıyor. Veysel bir ayağa kalkar mısın rica etsem kardeşim? Zor bir yerden kaldırıyor seni de. Veysel ayağa sen mi kalktın? Bak şimdi bakalım. Senin ayağa kalkabilmen için o atomlardaki itme ve çekme kanunlarına hakim olman lazım. Çünkü çok müteallik bir hadise. Senin ayağa kalkabilmen için dünyanın 1670 kilometre kendi ekseninde, 108 bin kilometre güneş ekseninde ve 400 milyar samanyolu galaksisinin çarpışmadan tespit taneleri gibi çevrilmesi lazım. Senin ayağa kalkabilmen için karbon döngüsünün mükemmel olması lazım. Senin ayağa kalkabilmen için kainattaki bu ince ayar fenomenlerin hepsinin tutması lazım. Senin ayağa kalkabilmen için hangi iskelet sistemini kullanacağını bilmen lazım. Senin ayağa kalkabilmen için oradaki ayak kaslarını nasıl kullanacağını bilmen lazım. Senin ayağa kalkabilmen için sinir etimlerini mükemmel bir şekilde oraya yapman lazım. Sen mi kalktın ayağa? Demek ki Veysel şöyle bir şey oldu. Sen kalkmayı istedin, Allah ise kalkma eylemini yarattı. Hangi kasları kullanacağımı bile bilmeden Ömer, nasıl kalkabilirim? Demek cüz-i irade şöyle göz oynaması bile değil abi. İçeriden bir arzu, bir istek ve Cenab-ı Allah bu isteğin neticesinde senin istediğin doğrultuda bütün hadiseleri yaratıyor. Şimdi abi konuya geliyoruz tekrar ve bitmek üzere. Neydi sorumuz? Soruyu hatırlıyor musun Aydın? Evlilik kader. Ya sen gene evleneceksin. Nasıl öğretiyorsun bunları Aydın? Evlilik kader midir? Bak şimdi abi. Yani soruyu biraz Türkçe'ye çevireyim. Evlilik kader mi derken ne demek istiyor? Yani Allah bizim evleneceğimizi biliyor mu? Bak Türkçe'ye çeviriyorum. Biraz daha Türkçe'ye çevireyim. Allah'ın bu iki kişiden haberi var mı? Çok abes oldu değil mi soru şimdi? Yahu geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı aynı anda ihata eden bir zat senden haberdarsa tabii ki de evlilik kaderdir. Ama orada ben kardeşimin niyetini anlıyorum. Şöyle bir soru var. Abi yok kader onu anladık. Ama böyle oturduğumuz yerde çat diye bir gün böyle karşımıza mı gelecek? Yoksa abicim ben böyle bir yerleri kurcalayacağım, yırtınacağım, kaynananın nazını çekeceğim ondan sonra mı olacak? Bak şimdi abi. Kader iki şekildir. Bir tanesi ihtiyari kader.
Nasıl Kaan abi rızkımız için koşturuyoruz. Sonrasında para geliyor değil mi? Yani bizim seçimlerimize bağlı. Mesela bir gün Yasin okuyarak taksi durdurmayı deneyin, durmayacaktır. Çünkü taksi durdurmanın duası budur abi. Doğru mu? Buna işte ihtiyari kader deniyor. Yani Cenab-ı Allah senin seçimlerine bırakıyor ama yine ne yapacağını biliyor abi. İkincisi de ızdırari kader. Mesela doğumunda hiç dehlin var mı Kaan abi? Yok. İşte doğumun ızdırarı. Ya da cinsiyetin erkek mi kız mı? Şeklin nasıl olacak? Boyun nereye kadar çıkabilir? Bunlara da ızdırari kader deniyor. Cenab-ı Allah ekseriyette evlilikleri ihtiyari kaderde. Yani tercihlere göre senin netijen sonucunda bulmanı sağlar. Ama çok önemli. Allah yine kimi bulacağını bilir. Sadece sebeplere müracaat etmeni ister. Bazen de Cenab-ı Allah'ın öyle kulları olur ki bunlar ızdırari kadere girer. Onlar parmağını bile oynatmasa ya Allah onlara çok hayırlı bir eş verir, bolca şükür etsin diye. Ya da çok çileli ve sıkıntılı bir evlilik yaşantıdır, çokça sabır etsin diye. İyi de abi sonuç nedir? Sonuç şu abi, sonuçta ikisi de kaderdir. Kardeşlerin yaptığı bir hata, evliliklerinden çaldıkları. Onlar yaklaşmak için tutuyorlar değil mi? Ama fark etmiyorlar ki aslında uzaklaşıyorlar. Şöyle bir düşünseydi ya. Nar tanelerini teker teker yerli yerlere yerleştiren Allah beni de hangi gönüle yerleştireceğini bilir. Sen iman et kardeşim deseydi. Ya da olmuyor mu? Çok mu zorladın? Şöyle deseydi keşke. Ne yaparsan yap olmaz bazen. Ama o kadar güzel olmaz ki. Ancak bu kadar güzel olmayabilirdi dersin. Ve aklına gelir. Kadere iman eden kederden emin olur. Allah rızası için El Fatiha.